Aleyküm. Selamünaleyküm dostlar. Yine bir cumartesi, saatlerimiz yine 10. Ziyaretçilerin video saatiyle beraberiz. Bu hafta her zaman yaptığım gibi enteresan, ilginç, hikayesi olan, paranormal olayların olma ihtimali yüksek olan yerleri dolaşıyorum. Bu hafta maalesef yalnızım. Şöyle söyleyeceğim. Bulunduğum konum, bu biraz sonra dolaşacağımız köy terk edilmiş. Yaklaşık 2-2,5 kilometre ileride küçük bir yerleşim alanı var. Çok eski bir köy arkadaşlar. 2 tane rivayet var. Bir, cinler tarafından insanların rahatsız edilip, ki bölge konum itibariyle cinlerin, cin hikayelerinin, cin efsanelerinin çok olduğu bir mevki, bir bölge. Burada yerel halktan gelirken birkaç kişiyle konuştum. Mesela örnek vereceğim. Bir gün ıssız bir yol. Yolda bir taksici abimiz işaret eden bir müşteriye duruyor. Alıyor. Belli bir zaman sonra bir bakıyor. Ağzı böyle kocaman açılıyor. Adam orada bayılıyor falan böyle. Kendine geldiğinde yanında yok. Bu tür hikayelerin çok olduğu bir bölge. Yani burada kime sorsanız arkadaşlar, yaklaşık bir 30-40 kilometrelik alanda kime sorsanız herkes cinni görmüş. Kimisi insan kılığında görmüş. Kimisi ciddi anlamda da çok sayıda da akıl hastanesine gidenler, akıl hastanesinde yatanlar var arkadaşlar. Diğer bir rivayette işte köyün dağlık bir bölge olması, eski bir yer olması, suyun, elektriğin olmaması, ki terk edilmiş bir köy olmasına rağmen arkadaşlar, şu an kameranın arkasında, yaklaşık şöyle söyleyeyim 50 metre arkasında asfalt cadde var. Şu an benim gördüğüm bir sağımda, bir de burada sokak lambası var. Şimdi bu tarihi dokuyu, bir şey daha söyleyeceğim dostlar. Bu köyde yanılmıyorsam Siccin 5 veya 4 çekildi arkadaşlar. Çok esrarengiz bir yer. Gizemli bir yer. Daha inanın kayda başlamadan evvel hazırlıklarımı yaparken yüksek enerjiyi hissettim. Yani yüksek bir enerji var. Fakat bu bölgede arkadaşlar hakikaten yüksek bir enerji var. Şimdi daha fazla lafı uzatmayalım. Dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyip siz dikkatli ziyaretçiler ailesi, benim göremediğim kareleri, göremediğim şekilleri, göremediğim bir takım paranormal varlıkları görüp ziyaretçiler 34 Instagram adresinden bana atıyorsunuz. Sağ olun, var olun. O yüzden dikkatli videoyu sonuna kadar izleyelim. Mümkünse emeğe karşılık videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Bol yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi hep beraber, dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Ben hep şöyle söyleyeyim. Yüksek enerjisi olan yerlerde kekeliyorum. Çünkü hissediyorum. Yani şu an etrafımda olduklarını hissediyorum arkadaşlar. Hiç kapatmadan şöyle yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bakın, şurada bir sokak lambası var. Ben şu yoldan şu ışığımı da ayarlayıp Allah'ın izniyle kazasız belasız gideceğim. Arka tarafta
mesela şu an olduğu gibi asfaltta tek tük arabalar geçiyor. Mesela burada ciddi anlamda çok eski bir yapı yıkılmış. Selamünaleyküm. Şuradan başlayalım. Çok kaygan bir zemin. Allah. Hakikaten çok kayganmış. Ah. Eski kaya yapısıyla değişik bir yer. Yalnız bastığım yerler çok yumuşak. Yüzü bir şey. Bismillah ya. Koyun tiftikleri herhalde ağır olarak kullanılmış diye düşünüyorum. Şöyle arada sırada arkama da bakayım. Şuradan kazasız belasız inersek. Selamünaleyküm. Evet. Şunu kapatırsam sanırım daha hoş bir görüntü olacak. Bu evin zamanında herhalde bodrum katı arkadaşlar. Çünkü duvarlarda çok eski bir yapı olduğunu murç izlerinden görebiliyorsunuz. Tamamen kaya oyularak yapılmış. Ve daha sonra burada mesela kemikler var. Hayvan kemikleri. Hayvan kemikleri var. Yalnız yerlerde koyun pisliği göremiyorum. Şurada koyun tüyleri gözüküyor ama Bismillah. Yerlerde hayvan. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Burası tamamen örümcek ağları, bakın. Bozmak da istemiyorum. Şöyle eğire geçeyim. Burası da aynı şekil. Şuralarda hep küçük küçük insan ve hayvan kemikleri. Ve her yer örümcek ağı. Pardon. Ne kadar eğilsem de kafam, kamera. Şunları alacağım. Görüntüyü bozmayalım. Allah. Arkamdan bir şey tuttu sanki. Çok sessiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sakin olmak lazım. Bazen paniğe kapılıyorum. Şu yolu takip edeceğim. Burada bir sokak lambası var. Şurada bir, müsaadenizle burayı keseceğim. Bir nefesimi toparlamak istiyorum. Bilmiyorum ama anlamsız şekilde kalp atışım hızlandı. Oradan çıkarken arkamdan bir şey tuttu. Şu an
net olarak şunu söylemek istiyorum. Şu arkada bilmiyorum duyuyor musunuz ama şurada bir şey var, ağaçmış. Geçen araç sesi bile insanı rahatlatıyor. Tabi yalnızlığın vermiş olduğu da bir sıkıntı var. Bazı evlerin kapılarını görüyorum. Zincirlenmiş. Açık bulduğum yerlere gireceğim. Sesi duydunuz mu? Çıngıraklı yılan sesi gibi. Yukarılarda daha eski yapılar var. Şu ışığı kapatacağım. Mesela bakın. Burada da bir ev var. Enteresan ama. Uzaktan köpek seslerini duyuyorum. Yolda gelirken yol kenarında 3-4 tane köpek gördüm. Şu ileride mesela bir sokak ışığı var. Mesela şu feneri tuttuğum yanmıyor. Şu yukarılarda evler var. Şurada mesela çok eski bir uydu anteni var. Tabi ışıktan dolayı şu yukarı doğru çıkmayı düşünüyorum. Evlerin yapısına bakın arkadaşlar. Muazzam. Güzel. Bu mesela baktığımız zaman yıkılmış. Selamünaleyküm. Yine ahır olarak kullanılan bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Şurada bir şeyler var ama şurada bir testi parçası görüyorum. Taş bloklar ve kayalar yoğunturmuş. Genelde evlerin altları tamamen kaya oyması. Ve dikkat ederseniz hep taş duvarlar. Şöyle devam edeyim. Yol bayağı kapanmış. Şu an mesela bilmiyorum duydunuz mu? Büyük bir kamyon geçti. Bir zamanlar burada yaşam vardı. Hüzün vardı. Çocuklar koşturuyordu. Şu an cinlerin meskeni. En çok sevdikleri yer. Mesela bakın. Burada şöyle girelim. Selamünaleyküm.
soğan bırakmışlar. Yalnız mimariye bak. Muhteşem güzel. Yukarı çıktıkça geriliyorum. Şu büyük yapıların içine gireyim diyorum. 2-3 katlı yerler eğer. Mesela bakın, tamamen yol bitmiş. Çok sessiz. Çok sessiz, ben de sessiz konuşuyorum. Şöyle çok da yukarı çıkıp nefesimle videoyu kötü bir duruma sokmak istemiyorum aslında ama beni bir şey yukarı çekiyor. Tabii bir de ister istemez yalnızlığın verdiği bir gerginlik de var. Çünkü yani inanın, belki videolarda konuşmamdan sıkılıyorsunuz ama selamünaleyküm. Konuştukça kendimi rahatlatıyorum. Yalnız hiç koyulmuyor ya. Büyükbaş hayvan pisliğine rastlamadım. Bismillah. Tamamen alt katlar anlaşılacağı üzere kiler ve hayvanlar için yapılmış. Köyün tarihi için arkadaşlar 800-900 yıl diyorlar. Her videomda söylediğim gibi yani cinler aleminin, paranormal dünyanın yaşamayı en çok sevdiği, insanların terk edip gittiği meskenler. Daha sonra tabii onlar sahipleniyorlar. Ve emin olun, videoyu çekerken gözümden bazı şeyler kaçıyor. Videoyu düzenlerken fark ediyorum. Videonun başında söylediğim gibi siz de kareler yakalıyorsunuz. Enteresan şeyler oluyor. Buraya girmek istemiyorum. Burası beni gerdi. Şu bastığım yerlere de dikkat edeyim ki şu aşağı inerken şurada bir tane 2 katlı ev var. Oranın üst katına çıkmayı düşünüyorum. Burası tamamen yıkılmış. Işığım bak, şurası güzel bir eve benziyor. Evlerin hepsi güzelmiş. Bazen diyorum ki konuşmayayım, susayım. Beceremiyorum arkadaşlar. Ve o kadar netim ki beni izlediklerini. Allah. Bak gördünüz mü? Beni izlediklerini dediğim an şu evin içinden nasıl bir ses geldi. Cevap verdi bana. Ben duyduğuma göre siz de duymuşsunuzdur arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilahe illallah. Muhammed Resul. Ve köy çok büyük. Şuradan mı gitsem? Şuradan arkaya doğru dolanacağım. Dönüşte şurada 2 tane ev gördüm. Onların içine gireceğim ama oradan biraz ürperdim. Kapılarında zincir olan evlere girmiyorum çünkü mutlaka bu evin atalarından kalmadır. Bir şeyler saklamışlardır. Mesela bakın. Şöyle bir kaya çıkması yapmışlar. Bir anlam vardır mutlaka. Şurası kapısıymış. Selamünaleyküm. Evet, buralar hani evden ziyade daha çok ahır tarzı kullanılan yerler. Şuraya bakalım. Kapısı kapalı ama arkamdasın biliyorum. Arkamdasın biliyorum. Ama beni korkutma. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir boş alana çıktım. Bakın çok ileride küçük bir köyün ışıklarını görüyorsunuz. Şurada bir araba yolu var gibi. Eski köy yolu. Ay, az daha izliyordum. Kurbağa kardeş, az daha izliyordum seni. İşte dikkatli olmak lazım. Burada sanırım yapı yok gibi ama şöyle gidip öbür taraflardan geldiğim yoldan değil de aşağı yoldan, başka yoldan döneyim diyorum. Burası kapalı. Şöyle şuralara bakıyorum. Burası tamamen ışıktan görebilirsiniz, ormanlık bir arazi. Pardon, özür dilerim, orman yok, dağlık bir arazi. Buralarda hiç yapı yok. Ve şu aşağısı, şu ışığı tuttuğum yer arkadaşlar, uçurum. Bu taraflarda yapılar, bu taraflarda kaldı. Şimdi buradan bir yol bulup, arada sırada özür dilerim, hızlı dönüşler yapıyorum. Arkamı da görmek istiyorum. Şurası açalım.
yolu bulurum. En kötü ihtimal geldiğim yerden giderim. Mesela burada eski bir yapı var. Selamünaleyküm. Bazı yerlere hep diyorum ya, hislerimle hareket edip girmiyorum arkadaşlar. Çünkü enerjisi çok yoğun oluyor ve girmemem gerektiğini düşünüyorum. Selamünaleyküm. Evet, burası sanırım ahşap. Zamanında küçük bir serçe. Rahatsız etmeyelim, ışığı tutup. Küçük bir serçe, rahatsız olma yuvası var herhalde. Bakalım yuvası nerede? Yok, yuvası da yok ama bastığım yerde tahta. Şurada ne var? Büyük hayvan boynuzu. Tamam, rahatsız olma. Çıkıyorum. Rahatsız etmeyelim. Sanırım yuvası var arkadaşlar. Burada kapalı ama yok, arkasında serçenin kanat izi. Korkmaya gerek yok. Buraya girmeyeceğim. Yani burada sordum ama vahşi hayvan çok olmaz dediler ama yine de tedbirliyim. Şurası bakın. Hani bilmiyorum görebilecek misiniz ama şöyle göstereyim. Çok zor ama karanlık. Ciddi bir karanlık var ve bakın. Ne kadar sessiz. Şunu görüyorum. Duvarlarda gelip bu tarihi belki 1000 yıllık köyün duvarlarını çok şükür ki talan etmemişiz. Yazmamışız, kırmamışız, çizmemişiz ama bu yol nereye gidiyor? Bak arkamdan resmen, duyuyor musunuz? Yani ben o kadar eminim ki, yani şu an hissettiklerimi, emin olun, belki birçoğunuz kızıyorsunuz ama o kadar eminim ki beni izledi. Çünkü bakın arkadaşlar, hani hep söylüyorum, cinlerin yaşamayı en çok sevdikleri yer. İnsanlardan uzaktalar. Şuradan aşağı bir iniş yolu bulursam, köy aşağıda kaldı. Ben şu an şu çok yukarıda tek bir ev var. Evet. Şuradan inebilirim. İki tane göz parladı. Vallahi gördüm. İnşallah kameraya çıkmıştır. Zaten dedim ya, bölge konum itibariyle yıllardır bütün araştırmacılar tarafından araştırılan ve ciddi cin topluluklarının yaşadığı bir bölge. Selamünaleyküm. Allah. Ay. Tövbe estağfurullah. Tövbe, bugün ne oldu bana ya? Soğukkanlılığımı kaybettim arkadaşlar. Devamlı yanımda bir şey yürüyor. Şöyle bir sakinleşeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Çok dik bir yer ama
buradan inerim diye düşünüyorum. Çünkü en azından böyle bir patika yol oluşmuş. Mesela şu evlerin ben 2 katlı olduğunu düşünüyorum ama genelde hep alt katları. Mesela şu yandaki evin, mesela bakın burada da böyle aşağıya giden bir dekliz var. Girebildiğim mesela üst katı yıkılmış. Bismillahirrahmanirrahim. İşte zamanında bir yaşam alanı arkadaşlar. Şu ışığı kapatayım. Burada testi kırıkları var. Duvarlarda hala murç izleri duruyor. Bu sanırım tandır veya fırın olarak kullanılan bir yer. Evet. Evet. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yine zamanla ahşaplar sağlam. Bu ahşaplar sanırım sonradan yapılmış. Kim bilir belki bir salondu. Şuradan bakalım nereye bakıyor. Buradan öbür şöyle bakalım. Öbür odaya, yani şu sağdaki odaya bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle yerlerde arkadaşlar dolaşırken evet çok ürperiyorum. Ama düşünsenize, hani 700-800 yıllık diyorlar ama belki daha fazla. 800 yıl evvel burada elleriyle inşa etmişler ve her türlü detayı düşünmüşler. Daha sonra gelen nesil şöyle gördüğünüz gibi taş duvarlar yapmışlar ve yaşam alanlarını büyütmüşler. Şimdi bu tarz yerlerde, mesela yeraltı şehirlerinde, ki geçen haftaki videoyu hepiniz hatırlıyorsunuz. Çok büyük bir şehrin göbeğinde bir çukurda giriyorsunuz. Bir çukurdan giriyorsunuz ve karşınıza bir yeraltı şehri çıkıyor. Definecilerin kazdığı. Burası iniyor mu? Evet. Düşmeden inebilirsem şu aşağı kadar gidebilirim. Şöyle yapalım. Şu aşağıda mesela geldiğim, görüyor musunuz bilmiyorum ama sokak lambasını görüyorum. Sesi duyuyor musunuz? Şimdi mesela bu videoda birçok yorumda gelen bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz canlı yayınlarda falan hep söyledim. Yani EVP cihazının sadece bir pazarlama, satış için çıkartıldığı ve belli bir takım frekanslara, yani en azından piyasadakilerin ulaşmayacağını, yani bilimsel açıklamaya çalıştım. Şimdi birçok videoda diyorlar ki sen niye işte cep telefonuna indirilen programlar var. O arkadaşlara yanıt olsun diye bulabilirsem bir tane indirdim. Bakın. Şimdi çalışmasını bekliyorum.
Şimdi Ghost Radyo diyor. 69 liraya alınan bir program arkadaşlar. Şimdi bakın basıyoruz. Bir yandan da kaydediyoruz. Ekran gördüğünüz gibi böyle şu an kaydediyor. Şimdi bu göya buradaki bir takım varlıkları hissediyor. Ben bir yandan da yürüyeceğim. Hissettiği zaman sinyal değişiyor. Şöyle bir takım dalgalar var. Ve komik olan yaratık bulundu diyor. Ya mesela ben bunu evde de denedim. İşte yolda arabayla giderken de denedim. Tamamen pazarlama için şu an gördüğünüz gibi bakın. Mesela ben burada çok yüksek bir enerji hissediyorum. Ama bu hissetmiyor. Yani şöyle arkamı da çekeceğim. Bir yandan şunu da göstermek istiyorum. Bakın hiçbir şey yok. Daha sonra tabii bu şu an kaydediyor. Ben mesela sesler duyuyorum. Şu an mesela şu cihazın bana söylemesi lazım. Ben şu an bütün sinirlerimin gerildiğini hissediyorum. Ama gördüğünüz gibi sadece milleti kandırıp satmak için kullanılan bunun gibi çok uygulama var arkadaşlar. Lütfen bunları iyi araştıralım. Yani EVP cihazının ve bu tarz cihazların piyasada bulunanlarının sadece insanlara satıp para kazanmak. Yani çok büyük zayıf dalgaları hisseden aletler var ama onlar da piyasada yok. O yüzden bakın şu ana kadar hiçbir şey hissetmedi. Kapatıyorum. Bunu da en azından bazı yorumlarda yazıyorlar hala. Niye işte EVP cihazı, EMF cihazı falan götürüyorsun diye. İnanmadığım bir şey arkadaşlar. Bakın ben şu an bütün kaslarım, bütün her şeyim geriliyor. Bir de videoları çekip şey yapıyorlar. Dinleyip konuşuyorlar. O da enteresan. Şu an buradayken bir tanesi benimle konuşsa inanın herhalde yürüyemem diye düşünüyorum. Burası çok sıkıntılı arkadaşlar. Burada biraz görüntüde bozulmalar olabilir. Ayağıma bir şey battı. Ben yalnız dikkat ediyorum bu aralar videolarda çok demeye başladım. Bu arada yer altındakiler videosu ikincisini de çekeceğim. O suyun içine gireceğim arkadaşlar. Gidebildiğim yere kadar dalış kıyafetleriyle gideceğim. Ama bu 1-2 hafta bak şurası ne ya, merak ediyorum. Farklı videolar. Yok, burası tamamen yıkılmış arkadaşlar. Kaldım böyle. Ben buradan yol var. Şu yoldan gidelim. Yani gördüğünüz gibi 69 liraya sizin için satın aldığım göya birçok panoramik videoda kullanılan EVP cihazının ne kadar gereksiz bir cihaz olduğunu gördünüz. Şimdi hep soruyorsunuz, niye yalnız gidiyorsun? İşte böyle yerlere birilerini getirmek her zaman risk. Ya sesi duyuyor musunuz? Yoksa ben mi şu an hayal gücüm mü yapıyor bunu? Şunu söyleyeyim, ben burada olduklarını inanın hissediyorum. Vücudumdaki bütün kaslar gerildi. Ve beni izlediklerini ve çok yakın takip ettiklerini hissediyorum. Ve bu beni geriyor, özür dilerim. Bazen böyle videolarda dikkat ediyorum.
Konudan konuya da atlıyorum. Kelimelerim yarım kalıyor. Bunlar böcek. Şurada bir yol vardır diye umut ediyorum. Zamanında işte bunlar hep köy yollarıymış. Mesela şunun üst katını merak ediyorum. Ani dönüşler yapıyorum, kusura bak. Dikenler çok kötü. Mesela bunun üst katı var ama nasıl çıkabiliriz? Zinciri yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Yerlerde yine ilaç kutuları. Büyük ihtimalle hayvan kemikleri parça parça. Evet. Yukarı çıkan merdiven ama sanırım yıkılmış. Üst katlara sanki çıkmamızı istemiyorlar. Bak, görüyor musunuz? Bak. Orada resmen bir şey adım atıyor. Şu gazetenin tarihini merak ettim. Çok eski değildir diye düşünüyorum. Tercüman gazetesiymiş ama çok toz. Ellemek istemiyorum. Evlerin üst katları var. Fakat bazı evlerin yıkılmış, çıkamıyorum. Şuradan çıkabiliyor. Allah. Şuradan çıkabiliyormuş. Allah. Şu etrafımı kolaçan edeyim. Evet, burada şuraya bassam düşer miyim diyorum. Selamünaleyküm. Evet. Eski. Akşam. Ya bu nefesi böyle oluyor benim. Gerildikçe kalp atışım hızlanıyor. Ahşaba çok güvenmiyorum. O yüzden çok ilerlemeyeceğim. Selamünaleyküm. Bastığım yerler arkadaşlar ahşap. Çok güvenmiyorum. Çok eski. Yorgan ve yatak. Bastığım yer sallanıyor. Şöyle. Şöyle bakalım. Evet. Şu an dışarıda bir şey yürüyor mesela.
kapatacağım. Kızdırmayayım. Çünkü bakın, eğer şuna inanıyorum, duvarda asılı bir obje varsa buranın sahipleri var. Bir kıyafet, ben öyle biliyorum. Ona inanıyorum. Eğer böyle biliyorsunuz, o Fırat kardeşimle gittiğim evde de şuradan gitsem çıkabilir miyim acaba? Burada inip şuradan sanki geçtim. Evet. Buralardan geçtim. En azından o merdivenden inip, bakın burası da mesela çok enteresan çökmüş. Bakın mesela burada. Şu dikenler çok kötü. Buradan inmiştim, evet. Yavaş yavaş dolaşmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz şu an itibariyle 12:31 oldu. Gece yarısını geçtik yine. Mesela şu an yoldan geçen araç seslerini de duymuyorum. Ve ortam çok sessizleşti. Nereden? Nereden? Buradan geçtim çünkü bu eve girdim, evet. Bir tane. Şu ne kadar güzel duruyor. Büyük bir evmiş. Büyük bir aile yaşıyordu herhalde. Mesela bunların da kapıları kilitli değil ama arkadan bir şey dayamışlar. Duyuyor musunuz? Resmen, belki diyeceksiniz ki kendi kendini korkutuyorsun. Zaten en çok sevdikleri şey korkutmak. Ben, inanın, yanımda yürüdüklerini ve bazen ben bana baktıklarını görüyorum. Buradan gittim değil mi ben? Evet, gittim. Buradan gittim. Şurada bir ev vardı. Bak, duydun mu? Selamünaleyküm. Uzaktan bir ses geliyor. Biliyorsunuz, ben videolarımı Perşembe geceleri çekmeyi daha çok seviyorum. Çünkü inancım gereği, hani öyle biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Daha çok kendi alemlerinden bu dünyaya geçtiklerini ve düğünlerini bile yaptıklarını, hatta düğünlerini dere kenar. Konuşma sesi duyuyorum. Şurada bir ev vardı, ona girmek istiyorum. Daha köy çok büyük arkadaşlar ama özür diliyorum sizden. Çok gerildim. Hani ciddi anlamda çok gerildim.
de şu tarafa gitsem mi? Yok. Oradan gittim. Bak şu an mesela araba geçti. Bir tane. Benim başladığım yer burası. Şurada bile enerji o kadar yüksek ki. Şu ev kafama takıldı. Şurada bak, sesi duydun mu? Evet dostlar. Yoldan biraz uzaklaştım ki şu ışığımı da kısayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Enteresan bir yer. Çok eski bir köy. Ben burada yaşadıklarını hissediyorum. Burada olduklarını biliyorum. Görüntüye alabildim mi, alamadım mı bilmiyorum. Alamayacağımı biliyorum. Ama en çok sevdikleri yerler. Biliyorsunuz, hep söylüyorum. Değişik, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlere gidip hikayelerini öğrenip ve sizlere varsa var yoksa yok demek için bu videoları çekiyorum. Gezerken yaşadığım adrenalini, yaşadığım enerjiyi sizlere hissettirmeye çalışıyorum. Bazen çok konuşuyorum, haklısınız. Ama konuşmak beni rahatlatıyor çünkü takdir ederseniz yalnızım. Yalnızlığımı sanki bir canlı yayın. Mesela burada canlı yayın yapmak çok istedim. Fakat telefon çekmiyor şu an. Telefon çekmiyor. Videoyu kara kere izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Gözden kaçan ayrıntıları Ziyaretçiler34 Instagram adresinden mutlaka gönderiyorsunuz zaten. Her hafta, her cumartesi saat 10'da yeni videolarla sizlerle beraber olacağım. Varsa var, yoksa yok diyeceğim. Hepiniz yorumlarınızla emeğimi taşlandırıyorsunuz. Allah razı olsun. Her geçen gün daha çok kitleye ulaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz kendinize de dikkat edin. Zor günler yaşıyoruz. Özellikle Kasım ayına çok dikkat edelim arkadaşlar. Hepinizin bilgisi vardır. Kasım ayında küresel güçler ciddi anlamda bir takım tüm dünyaya, özellikle Türkiye'mize bir takım enerjiler verecekler. Bir takım şeyler, yine ritüeller başlıyor. Bunları da unutmayalım, araştıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Varsa var, yoksa yok dedik. Bir dahaki hafta inşallah Allah sağlık saat verirse başka bir videoda buluşacağız. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm dostlar.